Herkese merhaba. Hatırlıyorsanız önceki videoda Mali ile Cansu'yu görmek için size Teleste'ye gelmiştim. Şimdi hatta beraber bitirmiştik videoyu. Şimdi böyle çıktık, beraber geziyoruz. Bu arada videoya başlamadan önce videoyu beğenerek, yorum yaparak, kanala abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Kesinlikle. Mali ile Cansu'nun da çok güzel bir kanalı var. Bal Porsukları Yolda diye. Bizi de takip ederseniz mutlu oluruz. Evet, özellikle Ekmeğini arkadaşlar. Götünden hem de. Patagonya videoları böyle resmen belgesel kıvamında, çok güzel editi, her şeyi. Abone olursanız çok sevinirim. Beraber yürüyebiliriz Patagonya videolarımızda. Evet evet, harika ya. Şimdi Şu an neredeyiz? bak, çantacı abiler, size bahsettim ya. Burada exchange yapıyorlar sokakta. Sokakta exchange. Aynen. Şimdi şöyle şuraya doğru ineceğiz. Nereye gidiyoruz abi şimdi? Şu anda bence ilk önce Alışveriş. China Shop'a gidelim. Aynen. Biz buraya daha önceden geldiğimizde güzel birkaç mağaza vardı. O Tamam. mağazaların önünden de geçebilirsek geçelim. Tamam. İnsanları da gösterelim. Buranın çünkü özelliği şu. Burası aynı bizim Fatih gibi, Eminönü gibi Tahtakale yani. gibi. Tahtakale gibi. Her şey var. Sokakta falan insanlar var, her şey var. Her şeyin de çakması var. Biz bir sene önce de geldik buraya. Bir alışveriş yaptık. Elektronik cihazlarımız yoktu. Bize burayı önerdiler. Tax free bölgesi, yani vergi ödemediğiniz bir bölgede alışveriş yapıyorsunuz. Dolayısıyla böyle özellikle iyi markaların elektronik cihazları hemen hemen belki 1/3, belki yarı fiyatına geliyor. Bayağı bize şaşırmıştık. Yani Türkiye'den alamadığımız o iPhone'ları, laptopları, GoPro'ları biz buradan aldık. Evet. Ve çıtır çıtır da çalışıyorlar bir senedir. Ben- Gayet garantileri de var. Gayet garantileri de var. Ama çok fazla, hani böyle buraya ilk gelen insanın bir başı dönüyor. Çok fazla mağaza, çok fazla olasılık var. Evet evet. Bize şey dediler, hiçbirine bulaşmayın, direkt China Shopping'e gidin. Büyük bir AVM'nin 4. katında inanılmaz korkunç bir mağaza. değil mi? Paris Shopping Center. Paris Shopping Paris Center'da. Shopping Center, evet. Yani böyle hani China Shopping deyince 1 milyoncu dükkanı falan hayal etmeyin. Birazdan göreceksiniz nasıl bir yer olduğunu. 100 tane falan kasa var, binlerce insan bekliyor. Ben 5 saat hayatımda kuyruk orada bekledim sadece. Üf. Kasada 5 saat bekledik. Ben az önce o AVM'deydim ama China Shopping'e girmedim diğer. Şimdi gireceğiz hep beraber, göreceksiniz Tamam. nasıl bir yer. Tamamdır, hadi bakalım. Yani oraya gidiyoruz. Evet. Böyle, hadi bakalım. Bu arada cidden tam olarak Fatih yani. Hani Fatih Tahtakale. Yalnız Paraguay normalde diğer şehirleri, Asunción falan, en az Uruguay kadar sakin bir yer, biliyor musunuz? Burası çok istisna yani. Burası sadece böyle değil mi? Evet evet. Ya bu şeyden de kaynaklanıyor olsa gerek. Şu an Ya işte- bulunduğumuz yer 3 ülke sınırı Evet. sahip. Brezilya, Arjantin ve Paraguay. Evet. Dolayısıyla burası inanılmaz turistik. Her ülkenin vatandaşlarının gelip gittiği, sürekli alışverişler yaptığı böyle serbest ticaret bölgesi gibi bir şehir. O yüzden burası çok kalabalık. Hep satıcılar falan var yollarda zaten. Evet. Ama tahmin ediyorum Paraguay'ın kalanı öyle değil. Bir de Yok, burayı kesinlikle zaten değil. Çok popüler eden şey aslında burası Parana Nehri'nin üzerinde olması. Yani Costa Rica'nın sınırı olması. Evet, turistik açıdan da zengin. Hola, buenas. Turistik açıdan da çok önemli bir yerde. Aynı zamanda buranın işte şey de olması, böyle serbest ticaret bölgesi olması burayı çok aktif bir yer yapıyor. Baksana şuna, her yer araba dolu, her yer motor dolu. Turistlerin nasıl olayını anlatalım. Turistler buraya geliyorlar. Iguazu Şelalesi'ne gidiyorlar. Zaten bir otelde, bir hostelde bir yerde kaldıkları için şelaleden geldiklerinde de günübirlik köprüden geçiyorlar. Paraguay ve Brezilya'ya bağlayan köprüden. exclusivos. Vamos lá, chega para cá. Bize şunu göstersene. Aproveita você olhada, pesquisa as opções de pagamento. Ne É var interessante orada? aqui hoje. Compras a Evet. garantia exclusiva para quinta-feira. Brezilya ve Paraguay'ı bağlayan köprüden geçiyorlar. Ellerini, kollarını sallayarak geçiyorlar bu arada. Pasaport kontrol noktasına uğramadan. Gidiyorlar, alışverişlerini yapıyorlar, günübirlik tekrardan geri geliyorlar. Olay tamamen bu. Hiçbir Evet. şey yapmanıza gerek yok. İyi bakalım. O zaman China Shopping'e geçelim, orada videoya devam edelim. Burada bak, formalar falan da satılıyor. Evet. Şimdi şöyle bir mağazaya girdik burada. Mağazanın ismini şimdi hatırlamıyoruz da yazarız altına, aynen altına yazarız. Dışına çıkınca gösteririz ya da. Burayı da bir arkadaşımız önermişti bu mağazayı bize. Burada en güvenli alışveriş yapılabilecek yerlerden bir tanesi. Böyle tüm standartlar var. Apple'ın standartı var, Samsung'un standartı var. Her şeyin bir standı var. Projeksiyonlar falan var. Fiyatlarda
Önce MacBook fiyatlarından bakalım mı? Tamam. Biz senin Arjantin'de de MacBook bakmıştık. Aynen. Abi orada 2000 dolar falan da birçok şey ya. 2000-3000 dolar. Abi burada MacBook 13. Fiyatı gözüküyor. MacBook Air M1 2020 model 750 dolar. Şurada 808 dolar yazıyor ama yani hangisi geçerli fiyat onu bilmiyorum. Bir görevliye soralım mı abi? Hangisi geçerli onu bir öğrenelim ya. Şimdi abi bu ürünlerin üzerinde şöyle 4 tane fiyat yazıyor, tamam mı? Bunların ne olduğunu sordum ben. Dedi ki yabancılar dedi nakit öderlerse bu fiyat ödüyorlar dedi. Yani nakit ödersen MacBook Air M1 8 GB RAM 256 GB da hard diski olan MacBook Air M1 2020 model aynı zamanda 750 dolara alabiliyorsunuz. Kartla öderseniz 823 dolar alıyorsunuz. Bunlar da Paraguaylılar için olan fiyatmış. 808 dolar nakit öderlerse 889 dolar kartla öderlerse. Mesela burada MacBook Air M2 var. 8 GB RAM, 256 GB SSD kartı var. 2022 model. 979 dolar nakit fiyatı, 1076 dolar kartla fiyatı. Başka ne var? Burada MacBook Air M3 var. 15.3 inç ekranı var. 8 GB RAM'i var. 256 GB da SSD kartı var. 1440 dolar peşin nakit fiyatı. 1584 dolar da kartla fiyatı var. Şuraya bakalım. MacBook Pro var. M2 13.3 inç 2022 model. 8 GB RAM'i var. 256 GB SSD kartı var. 1095 dolar nakit fiyatı, 1204 dolar kartla fiyatı. Bak bu MacBook'un 16 inç olanı değil mi? En büyüğü. MacBook Pro 16 inç M2 Pro 16 GB RAM'i var. 512 GB hard diski var. SSD hard diski var. Bizim Lenovo Şu kullanmak. fiyat bizim nakit ödediğimiz fiyatmış. Turizmo. 2550. 2805'te bizim kartla ödediğimiz fiyatmış. Baksana ne kadar yapıyor. Bir bakalım. 2500 dolar. 32 ile çarp mesela. Ya da 2550 dolar. internet 82.871 yapıyor. Mac abi her zaman her yerde. Evet. Ve çok iyi. Özellikle de çok iyi. Aynen. Belki bunu da düşünebiliriz. Evet. Bunun farkı da ekran küçük. Bunun ekranı daha küçük. 16-13. Bir de hard diski daha az. 256 GB bununki. Bir de bu M2 8 core, o M2 12 core. Bu 1095 dolar. O yarısından daha az. 1204 dolar da kartla ödersen. Ben bunu da göstereyim. Benim kardeşim üniversite okuyor da böyle manyak bir bilgisayar istedi benden. Giderken onu alma derdi. Hemen Abi fiyatlar nasılmış biliyor musun? Şu biz nakit ödersek, bu biz kartla ödersek, şu Paraguaylılar nakit öderse, Paraguaylılar kartla öderse. Olay oymuş yani. nakitle kartta çok fark var ama. Evet. Oh my god. Bir de kredi kartı bize ayrıyeten bir şey var. Sıra da Evet. Biraz şu diğer şeylerin fiyatlarını çekeyim ben. İstersen sen de gelebilirsin. Projeksiyonların fiyatları çok uygun kankacığım. Baksana şöyle bir projeksiyon kocaman, bak 850 dolardan başlıyor. 515 dolar. 515 dolar, 580 dolar. Şurada şarjlı Şu oha 91 dolar mı bu 91 şimdi? dolar, aynen. Çok iyiymiş ya. Xiaomi'nin var bak. 142 dolara şöyle bir şey var. Şu var 215 dolara bu var. Buralarda ben video çektirmiyorlar diye biliyordum. Şu ne kadar rahat çekiyoruz ya, çok güzel. Reklamın iyisi kötüsü olmaz diyorlar. Ama şey yiyeceğiz. Ban mı yiyeceğiz? Yok. Telif yiyeceğiz. Telif yiyeceğiz. Neyse. Hadi. Şimdi şu şeylere bakalım. Mesela şöyle bir yazıcı 182 dolarmış. Yani şimdi özelliklerini bilmiyorum ama bakınca az çok anlaşılır Türkiye'de abi. en çok merak 330 edilenler bu dolar. arada tablet fiyatı. Aynen, tabletlere de bakalım. Tablet fiyatlarına hemen bakabilirsiniz. Bak Samsung tabletler. Bu Samsung'un şimdi 10 diyor. 245 dolar. Şu Samsung tablet S7'ymiş. 490 dolar. Bu da Samsung tablet A8 235 dolar. Yani
Tablet fiyatları genelde 80 dolardan başlayıp bütçenize göre 500 dolara kadar gidiyor. Mesela şurada Xiaomi Mi Pad 512 GB, sanırım 8 GB'da RAM'i var. 275 dolarmış. Şimdi başka neye bakalım? Bak mesela şöyle Lenovo'nun ThinkPad laptopu var. i5. 949 dolar. Ha bak burada özellikler yazıyormuş. Windows 11 Pro var. İşte şöyle bir ekran kartı galiba bu. Onu tam bilmiyorum. Intel Core i7 16 GB RAM, 512 GB SSD'si var. 949 yani 950 dolar. Bak şuna bakalım mesela. Asus'un VivoBook diye bir modeli. Windows 11 Home varmış. 12 GB DDR4 RAM'i var. 512 GB SSD kartı var. Başka neyi var? İşte bunlar var. 484 dolarmış. Nakit öderseniz. Özellikleri çok iyi değil ama 185 doları sıfır bilgisayar var arkadaşlar. i7 işlemcili bir tane burada yine bir bilgisayar var. Onun bilgisayarı. İndirimde 1000 dolar. Telefonlara bakalım mı biraz? Bakalım. Apple'ın telefonları nerede acaba? Orada galiba değil mi? iPhone 13 128 GB 565 dolar. Çok iyi. iPhone 14 128 GB 675 dolar nakit öderseniz. Kartla 742 dolar. iPhone 14 128 GB yine aynısı galiba değil mi? Rengi mi farklı sadece? Mavisi bu. Bu şeydi. Starlight'tı. 675 dolar bu mavisi. 742 dolar kartlı fiyatı. Şu ne? 14 Plus 256 GB 1055 dolar peşin nakit fiyatı 1160 dolar 15 kartlı fiyat. 128 GB'lık 928 dolar yani. Kazıklamışız biz ya. Biz 1000 dolar aldık iPhone 14 Harbi mi? çıktığında. Şu an kaç para mesela? iPhone 14 Pro o zaman yeni çıkmıştı. 1000 dolar aldık. Şimdi 700 falan. En yüksek iPhone 15 Pro Max 512 GB 1470 dolar. Bunun fiyatını biliyorum. Türkiye'de arkadaşım aldı. 96 bin liraya aldı. Yani şu an 1470 dolar kaç para ediyor? 45 bin lira falan ediyor. Yarı fiyat. Üf. Direkt Üf. Şimdi modeli ne bunun? iPad Pro 12.9 inç M2. 12 GB kapasitesi var. Ne diyor? 128 GB. 128 GB hard diski var. M2 çip. Gerisi aynı zaten. Likit retina falan filan. 1120 dolar nakit öderseniz, 1232 dolar kartla. iPad Pro 11 inç var M2. 128 GB hafızası var. 779 dolar peşin fiyatı. 850 dolar kartla fiyatı. Bu arada az önce şimdi çekim yaptığımız mağazanın ismi bu. Nissei Especialistas en Tecnología. Slogan da bu. Bu Nissei Paraguay'da bayağı bir meşhur ama tabi burada vergisiz fiyatlarla sattıkları için daha ucuz. Şöyle bir mağaza. Aklınızda bulunsun. Mali Bey nasılsınız? İşimizde gücümüzdeyiz. Ne yapıyoruz şimdi? Oğlum abine 2 dürüm çek. Çok iyi ya tam. Abi yalnız sende tam böyle esnaf şeyi var ha böyle. Bıyık tıram bile ne oluyor? Bayağı esnaf damarı var sende yani. Var olmaz olur mu ya? Kaç tane iyi mekan yaptık. Böyle bir yere geldik. Hola, ¿cómo está? Bien, bien. Az önce ben AVM'de döner artı içeceği 45.000 guaraniye yemiştim burada. 15.000 guaraniye döner. Çok iyi. Bu esnaf pis. Böyle biliyorsun Evet. böyle. Hani. Daha Ama lezzetli. asıl burada lezzetli olur ya. Kesinlikle. Aynen Pis, öyle. pis. O bizim pisliğimizden dolayı. Bilmiyorum ama öyle olduğunu düşünüyoruz. Hadi bakalım. Yalnız biraz küçük geliyor. Senin o 45'lik yedi birazcık daha büyük müydü? Sanki? Bakayım bir. Ya bir hazırlansın da. Ama benim yediğim de küçüktü ya. Ondan daha küçük olacağını sanmıyorum yani. Tamam. Koy kıymayı koy. Türkiye'de değiliz lan, kıymayı var.
Bu arada siz böyle bar işlettiniz değil mi? Gerçi röportajda bahsetmiştik değil mi bunlardan? Ya biz bayağı, benim işletme geçmişim var yani böyle. İyiymiş. Para kazanma konusunda şey değilim böyle. Sokaktan kazanmayı seviyorum. Yani gerçek Evet, evet. hayatın içerisinde. Ben de seviyorum onu ya. Bir türlü zaten ikimiz de böyle elimize bilgisayarı alıp o işte dijital nomad gibi takılamadık. Bizim de kaderimiz bu herhalde. Yani biz hala da tırmalamaya devam. Tırmalayarak daha zevkli oluyor bu kanka ya. Vallahi oluyor. Bir şey diyeyim mi? Hayatımda en böyle keyifli zamanlar şey diyebilirim. Balkanlarda sokakta takı sattığım zamanlar diyebilirim ya. Bak işte keyifli zamanı bak. Harbi çok keyifliydi ya. Evet benim için de. Ben mesela böyle yazlık bir yere gittiğim zaman falan yazlık yerlerde kolye bileklik satmaya, ne bileyim karpuz kavun satmaya, böyle paket falan bayılıyorum o işleri yapmaya. Evet. Bunun dışında da dediğim gibi yani ticari geçmişim var. Ticaret hayatını seviyorum. Ticareti yapıyorum. Yapabiliyorum da biliyorum. Kendi mesleğim gazetecilik, muhabirlik de yaptım uzun bir süre. Onun dışında farklı işler de yaptım ama yine de ruh ve şekil tam olarak bu. Yani bu. Ne yaparsam yapayım yani. Benim alıp bir basın yayın kurumuna koysan da bu şekildeyim. Hani böyle dönerci yanında da bu şekildeyim. Sahilde de bu şekilde. Değişmiyor. Çok iyi. İyi bakalım. Bakalım dönerler nasıl olacak. Hadi. Şöyle dönerlerimiz geldi. Benim AVM'de yediğimle hemen hemen aynı. Belki birazcık büyük. Nasıl lezzeti? Muito bom. Okay. Nasıl lezzeti kanka? Gıda. İyi. İyi ya. İyi bakalım güzel. Hadi bakalım. AVM'dekinden iyi ya. Vallahi bayağı iyi. Dedik ya, biz olması daha iyi. Aynen. Günaydın. Dün akşam biz gezerken kameranın şarjı bitti. O yüzden bazı şeyleri çekemedik. Bugün yine dün akşam böyle çok güzel vakit geçirdik Malilerle sağ olsunlar. Ben bir şey söyleyebilir İyi miyim? ki gelmişsiniz vallahi ya. Teşekkür ederiz kanka. Çok sağ ol. Bu Nisei Shop diyor değil mi? Nisei Evet. yazıyor yani. Okunuşunu bilmiyorum. Şu anda ben çantalarla burada bekliyorum diye görevli geldi. Çay kahve bir şeyler içer misin dedi. Harbi mi? İçerim dedim, şimdi su falan getirmeye gitti. Gerçekten. Vay be çok iyi ya. Hizmet iyi ya. Yani Fatih'te bu hizmet çok. Çay kahve vermiyorlar, su vermiyorlar. Çok iyi. İşte böyle geldik. Şimdi Mali ile Cansu'nun alacağı bazı teknolojik ürünler var. Türkiye'ye gitmeden önce burada ucuz olduğu için. Cansu şu anda onlara bakıyor. Biz de onu bekliyoruz burada. Ben de hatırlarsanız bir önceki videoda drone'umu tamire bırakmıştım. Adam dün akşam bana mesaj attı. 136 dolar mı 130 dolar mı öyle bir şey dedi. Ben de düşündüm şimdi drone'un aşırı ciddi bir problemi yok. Ben de şimdi tamir için 130 dolar vermektense drone'u bir 50 dolar daha ucuza daha rahat satabilirim bu haliyle. Çünkü aşırı ciddi bir problemi de yok böyle. Birazcık yamuk çekiyor. Onu da editte yani edit yapan birisi onu editte çok rahat düzeltebilir mesela. 50 dolar 70 dolar indirim yapsam çok daha rahat satabilirim diye düşünüyorum. Bak mesela suyu getirdi. Abi çok iyi ya. İşinin gücünün arasında gidip su getirdi. Vallahi müthiş ya ne güzel. Muchas gracias. Voy a colocar un celinho, no ha crecido nada. Ah, nada. bueno, está bien. Ahí va a poder grabar sin problema. Bueno, muchas gracias. Üzerine bir kağıt yapıştırdılar şey diye. Yani burada da elektronik cihazlar satılıyor ya. Bize ait olduğuna dair Hırsızlık yaptı. hırsızlık yapmadığımız Bu dair. arada biz aldığımız şeyleri kendimize alamıyoruz arkadaşlar. Türkiye'den siparişler var. Onları alıyoruz yani. Yani öyle. Gezginiz nereden olsun? Evet evet. Şöyle Chinatown'a doğru iniyoruz. Buralar hep böyle. Dönerciler, Ali Şavurma. Evet ya. Dün şurada çekmiştik zaten. Ya sanırım burada döner yemiştik. Burada her şey satıyorlar abi. Çantasından bilmem nesine kadar inanılmaz bir ticaret dönüyor burada. Ticaret bölgesi. Beğendiğin bir tane varsa alabiliriz. Mercado Cuatro'yu gezmiştik hatırlarsanız. Asunción'da. Orası gibi bir yer. Size garip bir şey söyleyeyim. Burası Paraguay tarafı olduğu halde yani bu Ciudad del Este Paraguay'a bağlı olduğu halde burada etrafta inanılmaz derecede Brezilyalı var. Ben İspanyolcadan çok Portekizce duyuyorum neredeyse çevreden ve gittiğimiz iş yerlerinde de çok fazla Brezilyalı çalışan var ve dediğim gibi Paraguay'da olmalarına rağmen
İspanyolcadan çok Portekizce konuşuyorlar. Birçoğunun İspanyolcası çok kırık dökük. Ve bir şey diyeceğim, mesela dükkanların önünde adam mikrofon almış reklam yapıyor, gelene geçene ürün tanıtıyor, onu bile Portekizce tanıtıyor. Ben anlamadım, çok garip. Burayı kes. Siéntese la asistencia técnica profesional. Compre dentro del teléfono nuevo y usado. Frente al shopping internacional. Evet, Chinatown'a geldik. Burası Paris, Shopping Paris diye geçiyor değil mi? Burası Shopping Paris diye geçiyor. Aynı zamanda Shopping China diye de geçiyor. İşte buranın 3. katı China Shopping. Orada Ama sadece China Shopping değil, yani içeriye girdiğin zaman bir sürü hani diğer duty free falan da bulabiliyorsun. evet evet. China Shopping sadece garanti açısından daha iyi olduğu için insanların çoğu buraya Bir gidiyor. de daha büyük, daha çeşitli galiba. Yani bizim tecrübemiz var. Aldık geçen sene, bir seneye geçti. Aldığımız ürünlerde hiçbir sıkıntımız yok. Anladım. Şimdi böyle giriyorsunuz mesela AVM'ye. Bu alt katlarda da, buralarda da mesela şeyler var. Yine hep böyle sıfır vergiyle satılan ürünler bunlar. Giyim mağazasından teknolojiye bilmem neye kadar her şey var buralarda. Ama bunlar mağaza ve hepsinde fiyatlar değişiyor. Bak şurada mesela Evet, çok değişik. Ne bunlar? Bahçe şeyleri değil mi? inşaat malzemeleri. Ha, inşaat şeysi mi? Ağır makineler, işte testereler, matkaplar, şunlar bunlar. Bir tane de shopping center yok Südat Teleste'de. Bunun gibi büyük 3 tane shopping center var. Evet. Tabii bunların hepsini tek tek gezmek imkanı yok arkadaşlar yani. Hani o yüzden bildiğiniz tek bir yere gelirseniz daha rahat edersiniz. Biz doğrudan buraya doğru gelmeye çalışıyoruz. Burada çünkü ihtiyacımız olan her şeyi bulabiliyoruz. Bak mesela şurada da teknoloji ürünleri var. Ben bunlara bilgisayar sordum. Her biri farklı fiyat verdi. En uygunu şuraydı mesela. MacBook M1'i yanlış hatırlamıyorsam 760 dolara mı ne satıyordu. Başka yerlerde 800 diyen de oldu. 850 diyen de oldu. Tabi bu arada özelliklerine göre de değişiyor olabilir. Şimdi biz 3. kata çıkıyoruz. China Shopping'e. China Shopping dediğimiz gibi buranın 3. katı komple kapatmışlar böyle. Her şey var içinde. Shopping China 3. kat. Evet. Bir de çantalarımızı şimdi girişte bırakacağız. Çantada taşımamak için. Evet. Sonra gün boyu alışverişimize öyle devam edeceğiz yani. Aynen. Bu Shopping China'ya çantalarınızla zaten giremiyorsunuz. Kapıda çeviriyorlar. Çantanı bırakmıyorsan almıyoruz diyorlar. Bu emanetçi de ücretsiz burada. Biz de bunu avantaja çevireceğiz. Buraya bırakacağız, bir daha almayacağız. Sonra da rahat rahat gezeceğiz. Giderken de alacağız. Ederler bir de. Dala Yok. kadar çanta alalım. Niye kabul etmesin ya? Eder. Hadi bakalım. Abi şuna baksanıza, emanetçinin önünde sıra var. Burada her yerde çok sıra var ya. Kasalarda, orada burada. Bir tane daha var. Ama aşağı inip tekrar yukarı çıkmamız lazım onun için. Ya da yukarı çıkıp tekrar inmemiz lazım. Bu arada buranın bir sürü girişi var ve hepsinde de emanetçiler var. Ama böyle bir girişinden diğerine böyle burada aynı kat içerisine geçemiyorsun. Şuradan merdivenle çıkacaksın, diğer tarafa gideceksin, öyle tekrar ineceksin falan yani. Ve nereye bıraktığınızı iyi hatırlamanız gerekiyor. Dün biz burayı bulana kadar bayağı zorlandık mesela çıkışta. Ben ayrıldım. Yok yukarı çık, yok aşağı in, yok şuradan yürü falan. İçeriden de geçirmiyorlar mağazada. Elimizde fiş de var. 2 dirhem bir çiçek bir şey aldık diye dönüp dolaştık ya. Neyse bugün aynı şeye düşmeyelim bakın. Şu Aynen. Hemen GoPro'ların önünden Ben çıkıyor. anlatabilir Bir de işin kötü tarafı, kasadan çıktığın zaman zaten buraya gelemiyorsun. Yani illa bir üst kata çıkıp tekrar inmen lazım falan. Abi şimdi kasadan çıkınca geri gelemeyeceğiz o zaman. Geleceğiz. İyi, geleceğiz de işte alt katlara üst katlara geçip oralardan şey yapmamız lazım. Öğrendik ama yani sizden. Evet.
Yerini öğrendik. Ben yine bir de anlatayım arkadaşlar. Evet. Burada mesela özellikle Apple'ın fiyatları hangi mağazaya giderseniz gidin fiyatlar Türkiye ile hemen hemen aynı. Hatta bazı ürünler Türkiye'den bir tık daha ucuz, bazı ürünler de pahalı. Yani böyle bir olayı durumda var. böyle. Ama O eskiden yüzden biraz daha uygun. yani Apple bir de Türkiye'de garantisi yok buralardan alırsanız. Öyle bir durumu da var. Türkiye'den almak, Apple ürünlerini Türkiye'den almak daha mantıklıya geliyor. Bunun dışında bilgisayarlar konusunda bazı bilgisayarlar özellikle burada çok ucuz kampanya yapıyorlar çünkü. Ya da teşhir ürünlerini bulabiliyorsunuz çok uygun fiyatlara. Bir de GoPro'lar var. Birazdan gideriz gösteririz. GoPro'lar inanılmaz ucuz. Türkiye'den bir arkadaşımı aradım mesela. Onun ihtiyacı olduğunu biliyordum. Hemen onu bir tane bugün GoPro alacağız. O da bize parasını gönderdi. Çünkü yarı fiyatı. Hatta içindeki ekipmanlarla beraber falan yarı fiyatından da daha ucuza gelebiliyor. Bu da böyle biline. Gelip gezmek gerekiyor ve genel ihtiyaçlara bakmak gerekiyor. Keseye uygun olanları mutlaka bulabiliyorsun. Ama bu şey demek değil, hani her ürün gerçekten yarı fiyatı kadar ucuz değil. Evet. Zaten az önce ben Nisse'yi de biraz fiyatları gösterdim. göster. Karşılaştırırlar zaten. Özelliklerini falan da bayağı bir gösterdim. Bakın mesela burası sektör C'ymiş işte. Mesela bunu aklınızda tutup çıkarken bu sektör C'ye gelip buradan almanız gerekiyor. Bu arada tuvaletleri Ama çok iyi. dediğim gibi biraz kafa karışık. Harbi mi? İyi, güzel. Çok büyük, harika tuvaletleri Bizim var. kaldığımız yerin tuvaleti nasıldı? Çok iyiydi. Harika. Her yerden su akıyor. Tertemizdi o yüzden yani. Yıkamaya falan gerek yok. Klozet sallanıyor mesela otururken Yeni böyle. klozet döktük kardeşim. Adamlar klozet bozuk dedik. Yeni klozet getirdiler ya. Takmadılar. Böyle duruyor orada evin içinde. Dans ederek tuvaletini yapma deneyimi sunuyor insana. Bir de kova, sifon da çalışmıyor kovayla. Patagonya'da Neyse böyle tecrübe fazla da yaşadık anlatmayalım. Bu alışveriş merkezinin en üst katında da yemek yiyecek yerler var. Yine döner. Ha evet, dönerci de var. Ben içeri gidip başlayayım mı? Bakacağım bir şeylere. Ama bu kayboluruz değil mi? Şimdi çantaları bırakıyoruz. Buraya isim falan yazmamız gerekiyor. Adam bizi uyarıyor ya, diyor ki buraya bırakacaksınız, işinizi halledeceksiniz, sonra gelip çantaları alacaksınız. Çantaları bırakıp bir yere gitmek yok diyor. Onda nereden anlayacaksa. Şeyi gösterelim kanka. Bak şöyle bir şey verdiler. Acaba biz bununla kapıdan çıksak alarm öter mi ya? Ötmez değil mi? Kameranın üzerine yine kağıt yapıştırdılar. Ben de işte şey zannediyorum. Çekim yapamazsınız diyor zannediyorum. Meğer kağıt yapıştırmak içinmiş. Bak GoPro'nun fiyatları çok net belli ya bak. Abi Türkiye'de çok ucuz, sadece GoPro 150. Gracias. Bak mesela Hero 10 300 dolar, 245 dolara peşin verebiliyoruz. Peşin alabiliyorsunuz. Este es efectivo, este es tarjeta, ¿no? Tarjeta. Ese es impuesto, nosotros no podemos impuestos. Ah, entonces turistas pueden comprar. Libre impuesto. Ah, ¿cómo? Nosotros podemos comprar con este precio, ¿no? Sí. Ah, bueno. Ah, bueno. 245 dolarmış. Şu 250 dolarmış Hero 10. Farkı ne acaba? Yok yok, Hero 10 245 dolar. Bu bunun. Ha, bu bunun mu? Aynen. Bu GoPro mini. 11. Ha, 11 mi? Mini SL 250 dolar. Dos modelos hay 11. Bu da normal 11'in 320 dolarmış. Mini 11 250 dolar. 11'in böyle işte gimbal'lı, ışıklı, mikrofonlu bilmem neli bir kiti var. O da 518 dolar. Şöyle. Aldım. Şöyle 12 bilek var. 415 dolar. En yakın arkadaşıma bir tane alıyorum. Şimdiden güle güle kullan kardeşim. Kaç dolardı bu? Türkiye'de sadece GoPro'nun kendisi kankacığım parçaları falan hariç ne kadardı? 15 bin. Türkiye'de 15 bin lira, burada 250-245 dolar. Yani 500 dolar. Parçasız hali 500 dolar. Burada parçalarıyla falan beraber 250 dolar. Çok iyi. Yarı fiyatına. Yarıdan da ucuz. Burada 12 bilek var mesela. Ha, şunun fiyatı sanırım 375 dolar. Şunun fiyatı 385 dolarmış. Yine aralarındaki fark ne? Çok anlamadım açıkçası. İkisi de 12 bilek. Aralarındaki fark şu kankacığım, bak bu çantalı satılıyor. Çantanın içerisinde bir sürü ekipman var. Mesela Ama şununla şu aynı. Fiyatları farklı bunların. Ama tek fiyat mı acaba? 375 mi bu tamam? Fiyatı bu.
12 bilek. Fiyatı bu 415. Ama 415. Bu çantalıların Aynen, fiyatı. çantalı fiyatı. Şu 375 çantasız fiyatı. Şimdi çantaların içinden bak neler çıkıyor. Çantaların içerisinde şöyle şu ekipmanlar var. Görüyor musun? Bak kafa kafa takmak aparatı için var. aparatı var. Bunun Kamera şeyi var, case elde diyor. tutmak için laplarını. Enduro ekstradan Enduro batarya veriyorlarmış. Bir de çantasını veriyor. Bir de burada yine kask için aparatlarından veriyor. Çok iyi. Vallahi çok iyi. Buna baktığın zaman da tamam, bunda mesela sadece düz. Çanta yok, bir şey yok. Evet. Şeytan diyor drone benim kamerayı da sat, bir tane kamera al buradan. Dün biz bunların fiyatlarını çektik. Türkiye fiyatlarıyla karşılaştık. Bakın ben buradan hemen bir tane Media Mod alıyorum. Ha, Media Mod. Aynen, Evet, Media- az önce bak Aynen. adını hatırlayamamıştım. Media Mod bunun. Türkiye'de adı. 8.000 lira bunun fiyatı arkadaşlar. Ama burada 85 dolar. Yani yaklaşık olarak ne kadara geliyor? 1600 lira falan mı? Yo. 1600. Oy sen nerede kaldın oğlum sen ya? Harbi ya. 2800 liraya falan geliyor sıfırı. Evet. Ha, Hem de GoPro 9, 10, 11, 12 uyumlu. çok iyi. Bir de şundan alacağım arkadaşlar. Onu da göstereyim. Nerede? Şundan alıyorum. Ekstradan hem şarj edebilmek için ve de iki tane de içerisinde Enduro bateri var. GoPro'ların Enduro bateri özelliği diğerlerine göre %40 daha fazla şarj kullanabiliyorsunuz. Ben tasarruflu. Bunun fiyatı burada 70 dolar. Türkiye'deki fiyatı arkadaşlar yine yaklaşık olarak 110-120 dolara falan geliyor Türkiye'deki fiyatı. Hepsini karşılaştırdık orada, bu şekilde alıyoruz. Yine GoPro 9, 10, 11 uyumlu. Çok iyi. Bir tane de şundan alacağım GoPro için. Aynen. Bundan alıyorum. Bu da Türkiye'de 100 dolar. 100 dolardan da bir tık daha fazlaya geliyor. Burada 60 dolar arkadaşlar. Yine GoPro 9, 10, 11 uyumlu. Yani su altı çekimler yapmak için, tamam, basınca dayanıklı olsun diye bunu da alıyoruz. Hadi bakalım gidelim. Şimdi şurada şu ileride falan Apple bilgisayarlar var. Diğer mağazayla 3 aşağı 5 yukarı fiyatları aynı. O yüzden burada sadece size oyun bilgisayarlarının fiyatlarını göstereceğim. Mesela burada bir tane MSI bir bilgisayar var. 16 GB RAM'i varmış. i9 işlemcisi var. 1 TB SSD'si var. Bilgisayar uçuyor resmen. Aynen. Nvidia ekran kartı var. GeForce yani. Evet, çok Bilgisayar iyi. tanrısı bu. Türkiye'deki fiyatını merak ediyorum ben. 2904 dolarmış. Tax free'si 2640 dolar. Aynen, 2640 dolar. Çok iyi. Bunları da gösterebilirsin. Burada Şöyle da bir tane MSI içeri var. doğru. Mesela i7 işlemcili, 16 GB RAM'i var, 1 TB SSD'si var. GeForce işlemcisi var, 8 GB. Ekran kartı var, pardon. 1320 dolar normal vergili fiyatı, 1200 dolar tax free fiyatı. 120 dolar. Hızlı gösterebilirsin. Merak eden durdursun kardeşim. Aynen, ekranı. şöyle yavaş yavaş böyle geçelim hemen. Merak ediyorsanız böyle durdurup özelliklerini inceleyebilirsiniz ve fiyatlarını. Bak şunu da göstereyim size. Şöyle şunu göstereyim. Bir tane uygun yolu bilgisayarları göstereyim. Evet, bir iki tane de öyle gösterelim. Acer laptoplar var, HP laptoplar Aynen. var. Acer mesela i7 işlemciliymiş. 16 GB RAM'i var. 512 GB hard diski var. SSD 680 dolar. Burada mesela bak yine şöyle gösterip geçiyorum. Durdurup bakabilirsiniz. Böyle 3 aşağı 5 yukarı bir fikir sahibi olmuşsunuzdur Şey ona. var. Annene, Bak mesela babana, 405 dadana alacaksan doları var bir tane. 330 doları al sana. 4 Aynen. GB memori. Al annen. 4 GB RAM'i var. Google'dan 64 GB erişi SSD. araştırsın, nefis ev yemekleri tarifine girsin, baksın, dizisini izlesin kadın. Al sana 230 dolar ya. Evet. Şu kafeteryalardaki falan marketlerdeki adisyon yazıcılar bile, böyle yazıcılar bile var. 100 dolar ya. Bak burada projeksiyonlar var. Bu projeksiyon fiyatları şunlar aynı bu arada. Bu Xiaomi Wanbo dediklerimiz. Ben hemen size şunu söyleyeyim. Daha önce bir önceki girdiğimiz mağazada fiyatlar, bunun fiyatı mesela bir önceki girdiğimiz mağazada 156 dolardı. Burada tax free 223 dolar. Yani arada yaklaşık olarak bir 68 dolarlık fark oldu. Nasıl bunlar hesabı bak. Anında yaptım. Nasıl? 68 Çok iyi. değil ama olsun. Çok yaklaştı. Bak şöyle minnacık projeksiyonlar var. 50 dolar mesela şu.
Şu da 60 dolar. Ama yani niye bu kadar ucuz? Mesela ne kadar performans veriyor bilmiyorum. Oha 50 dolara projeksiyon var ya. Bak 55 dolar. Oha Karadeniz ezgisi çalıyor sandım ya. JBL'ler arkadaşlar bak 23 dolara almayanı dövüyorlar yani. 23, 27 en güzeli bak bu askerin kamuflajlı falan olsun diyorsan 30 dolar yani. Türkiye fiyatları da 3 aşağı 5 yukarı aynı ama yine Türkiye'den ucuz. Bak mesela burada JBL kulaklıklar var. 37 dolarmış mesela şu. Bu da 37 dolar. Bunların hepsi 37 dolar. Hepsi aynı. Ama 60 dolara var mesela şu. Ondan sonra 565 dolar. Yuh. Ne bu ya? 70 dolara var şöyle. Philips marka. 555 dolara var. Yuh. 565 dolara var. Abi ne oluyor bunlar ya? 155 dolar. 17 dolara da var. Şöyle Bluetooth kulaklıklar var. Magnavox diye bir marka mesela. Bunlar çok bilindik markalar değil. Bir tık riskli. İşte 15 dolar, 15 dolar, 16 dolar bu fiyatlara var. Ya bu fiyatlara gerçi birçok yerden bulabiliyorsunuz ya. Bu kulaklıklar için buraya gelmenin hiçbir anlamı yok. 20 dolar, 15 dolar. Ben geçen 9 dolara mı 11 dolar aldım. 9 euroya denk geliyor. 15 dolar mesela. Yani Asuncion'dan daha ucuz aldım ben. Ama benimkisi belki bunlardan biraz daha kötüdür bilmiyorum. Baksanız abi şöyle çok tatlı bir klavyeye denk geldik. Klavyesi. Evet. Efendim? Influencer. Aynen. Ne kadarmış? Kaç para? 68 dolar. Çok güzel ya. Bir de bak şöyle garip emoji tuşları var. Ne iş görüyor acaba bunlar? Emojileri mi açıyor? Çok değişik ha. Portekizce ama. İyiymiş, bayağı güzel. Bak mesela fareler var burada. 22 dolara şöyle bir fare var. 20 dolara şöyle bir fare var. Ondan sonra yine 20 dolar, 25 dolar, 25 dolar. Şu da 29 dolar, 30 dolar, 14 dolar. Ondan sonra 10,5 dolara şöyle minnacık bir faremiz var. Aa bak şöyle ilginç bir tasarım. 12 dolarmış. Aa ne kadar güzelmiş lan. Malzemeden kaçıp. Ben onu alacağım ama bir dakika bu o mu? Bu o değil. 22 dolar değil 23 dolar. O 12 dolar diyor burada işte. Bu değil mi? Ha bu başka bir marka. Buranın. Ha, Tüh üzüldüm 12 dolar diye atlayacaktım vallahi. 23 dolar. Ama değişik bir tasarım. Bak bu da 23 dolar. Oha. Ya, şeyi içinde. Demek ki bunun camı açılıyor kanka. Şurada çipi var mesela Çok içinde. iyi değil mi ama ya? Ha, çok değişik bir tasarım. Bak şu var 23 dolar. Oha 3.20 dolar diyor ama kablolu bu. Şu da kablosuz değil mi? Aynen 7 dolar. Kablosuz yok mu şöyle ucuz? 20 dolar. 20 dolar. 45 dolar. 22 dolar şeyli yine camlı. Şöyle bir fare var 38 dolar. Bak klavyelere bakalım. Klavye fare seti var 45 dolara şöyle. Düz bir şey. 9 dolara sadece klavye var. Çok uygunmuş. 11 dolara böyle klavye fare seti var yine. Yine şöyle bir klavye fare seti var. Kaç paraya? 16 dolara. Güzel bir şey benziyor. Bayağı iyi. Faresi falan da fena bir şey değil ya. Bu da 8 dolarmış. Çok uygun. Sadece klavye. 13 dolara şöyle klavye fare seti var yine. Böyle. Abi biraz daha böyle yine influencer şeysi, kedili medili. Prenses kızınızı almak istiyorsanız hemen bunlardan. Fare ama Prenses kedi bıyığı mı bu? Bu kitty piti miydi ne? He. 35 dolar. Böyle. Bak burada mesela özellikle Apple kullananlar için mesela çoğaltıcı böyle USB çoğaltıcı, kart çoğaltıcılar falan var. 27 dolar mesela şu. Şurada işte mikrofon. Bu kanka bak şu şey için mesela Eğleniyoruz gel. kaç para? 5 dolar. Ne var abi? Eğlence var. Oha olayı kes. Hizmete bak ya. Harbiden ya.
Çok iyi ya. Abi şu müziği bari kapatın ya. Evet, birisi akıl etti sonunda. De donde crece la palma, antes de morir me quiero infantil pecho. Şöyle daha çok oyun oynayanlar için sanırım bu fareler. Mesela şöyle bir fare var, 35 dolar. Şöyle bir fare var, 29 dolar. Yine 29 dolar, aynı model. 25 dolara şöyle şunlar var. 25 dolar. O bayağı iyiymiş şu fare. Böyle yine bir oyun klavyesi galiba bu. 27 dolar. Şöyle minnacık böyle güzel bir fare var, klavye var. 54 dolar. Bayağı kaliteli bir şey ama bu. Şöyle kulaklıklar var. 36 dolar, 37 dolar. Böyle. Bak şöyle ışıklı yine oyun klavyeleri var. 27 dolar. Böyle. Bak burada mesela Mavic 3 Pro'nun combo seti var mesela. Oha. 3000 dolar ya. Yuh. Yine Mavic 3 Pro'nun combo seti var. Bundan farkı ne bilmiyorum. 3889 dolar. Böyle bir tane Mini 4 Pro var. Bu combo değil, normal paket. 1219 dolar. Başka ne var? Yine Mini 4 Pro var. Bununla bunun farkı ne o zaman? Minisi mi? Yo, zaten mini bu. 1019 dolar. Hadi desculpa. Aa, böyle normal kumandalı olanı da varmış bak, 819 dolar. Şöyle Mavic 3 Pro var, 2200 dolar. Böyle drone fiyatları 3 aşağı 5 yukarı böyle. Bak Mini 2 SE var burada. Normal Mini 2'ler yok. Mesela combo paketi 549 dolarmış. Normal paket 419 dolar. Bu Mini 2 SE ile Mini 2'nin farkını onda bilmiyorum. Burada daha çok SE'ler satılıyor. Normal Mini 2 pek yok. 549 dolara Mini 2 SE var yine. Combo paket. Şöyle bir Mini 3 combo paket var, 649 dolar. Bunlar tabi sanırım kumandası normal, bunların değil, ekranlı değil gördüğüm kadarıyla, anladığım kadarıyla. Fiyat farkı oradan kaynaklanıyor galiba. Burada mesela 699 dolara bir tane combo paket var. Şu ikisi arasında hiç fark görmüyorum ben. Niye fiyatları farklı anlamadım. Neyse, böyle. Bakın böyle bir alan da var. Böyle motosiklet malzemeleri. Ondan sonra burada bisikletler var mesela. Bak şöyle bir motosiklet kaskı 550 dolarmış şu. Şu 500 dolar. Sanırım bunlar komple 500 dolar ya. İkisine de böyle fiyat etiketi yaptırmışlar. Oferta diyor. Yani indirim. 550 dolar yine bu. 375 dolarmış şu. Bu 380 dolar. Başka ne var bakalım motosiklete dair. Bak böyle montlar var, 260 dolarmış bu. Şu 160 dolar şöyle bir mont. 110 dolar. 150 dolara yine bir tane var. Burada mesela şöyle çantalar var. Şu bayağı iyi bir çanta ya. 110 dolar iyiymiş, bayağı iyi. Bak şöyle eldivenler var mesela, 45-48 dolar falan, o civarlarda, 40 dolar. Ortalama fiyatlar bunlar bu eldivenler için. Bak şöyle bir deri ceket var, 62 dolar diyor. Ondan sonra yine burada bir deri ceket var, 120 dolar. 120 dolar. 115 dolar göstermiştik sanırım. Yine bunlar işte kahve mahve bunlar var. Onları göstermeye gerek yok bence. Şöyle bakalım bisikletler, mesela 580 dolara şu bisiklet var. Specialized. Telaffuz edemiyorum o markayı. Bu bayağı iyi bir marka ya. Burada çok var böyle. Fiyatı bayağı uygun demek ki. 580 dolar. Gerçi her markanın farklı modelleri var. Şimdi belki de bunun özellikleri daha düşük özelliklerdir. Çok pahalı bir marka o ya. Bak 2400 dolara var bir tane. Üf. Sağlam bir bisiklet ama. Ama dağ bisikleti bana gitmiyor ya. Ben dağ bisikleti sevmiyorum. Çok hantal geliyor bana. Bunların hepsi de dağ bisikleti ya. Yol bisikleti yok mu? Bu arada neyse boşver. Allah yok. Hepsi dağ bisikleti. Baksanıza abi, burada oltalar bile var ya. Denizcilik şeyleri. Bak mesela şöyle bir olta 39 dolarmış.
Böyle. Şurada suluklar var mesela 20 dolar neredeyse hepsi 18, 19, 20 dolar, 25 dolar, 15 dolara da var şöyleleri. O civarlarda. Başka mesela bisiklete dair şöyle eldivenler var. 32 dolara var. 35 dolara var. Of, o eldivenler bayağı pahalıymış. Başka ne var? Abi baksanıza şurada tüfekler bile satılıyor ya. Bak abi tavalar var 12 dolar, 10 dolar. Yine 12 dolara var şöyle. 18 dolara var şöyle bu çift taraflı kapanabilen. 10 dolara var. Şöyle sac var kocaman 25 dolara. Yine şöyle biraz daha küçük 22 dolara var. Sanırım biraz daha kaliteli o. Böyle. Şuralarda mesela tencereler var. Oha 430 dolar. Takım falan mı acaba bu? Ha takım diyor. Sanırım şu takım 430 dolarmış. 2, 4, 5 parça. Şimdi Türkiye'de kapaklarını da sayıyorlar ya. 2, 4, 6, 8, 9 parça tabii bu. 430 dolar. Mesela şu takım 350 dolar şöyle. Şu takım bu tanesi 48 dolar. Böyle. Bak tost makineleri var. 45 dolarmış bu. Şu da 50 dolar falan böyle. İşte şu 38 dolar. Şu bayağı güzel bir şeye benziyor. 80 dolarmış. Biz Shopping China'dan çıktık. Böyle işte işlerimizi hallettik. Yine GoPro'da şarj çok azdı. O yüzden bazı şeyleri çekemedim ama zaten önemli olan her şeyi gösterdik yani. Şimdi bu arkadaşları uğurluyoruz. Paraguay'dan gidiyoruz. Aynen. Ülkenin sınırı hemen şu yukarıda azıcık ileride. Ben de kapıya kadar uğurlayayım dedim. Biz alıştık artık sınırlardan yürüyerek geçmeye. Aynen. Manita dedi gel yürüyelim 1 kilometreymiş. Çok bir şey değil. Şimdi Paraguay'dan Brezilya'ya geçen bir köprü var. Paraná Nehri'nin üstü değil mi orası? Evet. Nehrin üstünden yürüyerek Brezilya'ya gideceğiz bakalım. Evet. Akşam da Brezilya'da Foz de Iguaçu'dan São Paulo'ya otobüsümüz var. Tamam. Artık yavaş yavaş biz ayrılıyoruz iyice. Oradan Sao Paulo'dan da Türkiye. Evet oradan da Türkiye. Hadi bakalım yolunuz açık olsun. Teşekkür ederiz kardeşim. Seni görmek çok güzel oldu. Aynen ya vallahi sizi görmek de çok güzeldi. İyi ki geldiniz. Böyle bir plan yapmışız. Çok güzel oldu. Harbiden çok iyi oldu. Kalabalığa bakar mısın? Evet ya. Bir kalabalık. Şu curcunaya, şu kaosa bir bakar mısınız? İnanılmaz. Bu arada tekrar hatırlatayım, arkadaşlarımızın bir YouTube kanalı var. Bal Porsukları Yolda. Lütfen kanallarına abone olun, destek olun. Sırt çantasını görüyorsunuz. Evet evet. Daha bakın bu çadırları, önlerinde de çantalar var. Böyle dünyayı geziyorlar. Patagonya'yı karış karış gezdiler yani. Patagonya valisi diyorlar arkadaşlar. Ah ne günler be. Siz bir de Patagonya'da kaldığınız hostellerde Türk yemeği gecesi falan yaptınız değil mi? Allah böyle işte kültürümüzü de tanıtıyorlar. Tabii canım, Kültür Bakanlığı'ndan daha çok çalışıyoruz. Sizin kültür elçisi falan olmanız lazım abi. Olmamız lazım. Yani bu arkadaşlara destek olalım lütfen. Değerlendirin. Evet, kanallarına abone olalım. Turizm Bakanlığı. Videolarını izleyelim, beğenelim, yorum yapalım. Hadi bakalım. Uzun yolculuklar bizi bekliyor. Sen de bugün Asosyal'a mı dönüyorsun? Aynen, ben de birazdan Asunción'a döneceğim. İyi oldu ya. Sağ ol. Ayağına sağlık. Buraya geldiğiniz beraber Yok, vakit geçirdik. siz sağ olun, ne demek. Sıkıntı yok. Abi vedalaştık, gidiyorlar şimdi. Böyle güzel 2 gün geçirmiş olduk beraber. Bakın burası sınır. Ben şu anda resmen sınırdayım. Ve bakın yani şurada pasaport gösterdiler bizimkiler. Göstermeseler de dümdüz giderlerdi ki herkes zaten göstermiyor. Burada resmen ülkeye legal girmek sürpriz olur yani. Baksanıza arabaların hiçbiri durmadan dümdüz geçiyorlar yani. Ben de işte böyle otobüste geliyordum. Otobüs hiç sınırda durmadan dümdüz geçti. Ben ne olduğunu anlamadım bile o zaman. Önceki videolarda anlatmıştım. Yani önceki videoları izleyenler benim ne anlattığımı biliyor. Ben buraya yanlışlıkla kaçak girdim. Paraguay'a hala da kaçağım şu anda. Öyle. Böyle biraz kaotik, karışık bir sınır. Sanırım Brezilya tarafı da biraz böyle. Neyse, buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenerek, yorum yaparak, kanala abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.